Değerli arkadaşlar, herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. İlk Bakış TV ekranlarındasınız. Bugün gelişmeleri sizlere yakından aktarmaya devam edeceğiz. Bugün 22 Mart 2026 Pazar günü, bayramın son akşamındayız ama Orta Doğu'da sular durulmak bir yana artık çok daha tehlikeli bir aşamaya geçilmiş durumda. 4 kritik başlığımız var ve sıralamayı bozmadan en sıcak gelişmeleri sizlere aktaracağım. G7 ve Avrupa Birliği'nin İran'a yönelik sert bildirisiyle açılışı yapıp İsrail basınının yapmış olduğu haberi, sızdırdığı kara harekatı planlarına, Trump'ın 48 saatlik ultimatomuna ve son olarak Bakan Hakan Fidan'ın Körfez ülkeleriyle ilgili çarpıcı uyarılarına bakacağız. Sizlere bu videoda da hızlı, net ve şeffaf bir şekilde bu haberleri aktarmaya çalışacağım. Öncelikle G7 ve Avrupa Birliği ülkelerinin çağrısını sizlere aktarmak istiyorum. Özellikle Kürt bölgeleriyle alakalı bir vurgu yapıldı ve İran'a uyarılar yapıldı. Arkadaşlar, ilk haberimiz küresel diplomasinin en üst perdesinden geliyor. Dünyanın en büyük ekonomileri yani G7 ülkeleri ve Avrupa Birliği ortak bir bildiri yayınlayarak İran'ı sert bir dille kınadı. Bildiride İran rejiminin bölgedeki faaliyetleri pervasızca olarak tanımlanırken özellikle Kürt bölgesine ayrılan çok dikkat çekici bir kısım var. G7 bakanları İran ve ona bağlı milislerin Irak Kürt bölgesindeki diplomatik temsilcilere ve enerji altyapısına yönelik saldırılarını küstahça olarak niteledi ve bu durumu kınadı, sert tepki gösterdi. Dostlar, bu şu demek aslında: Batı dünyası artık sadece kendi üslerini değil, Kürt bölgesindeki enerji tesislerini de kendi kırmızı çizgisi olarak ilan etmiş durumda. Ayrıca bildiride Suudi Arabistan'dan Ürdün'e kadar 8 ülke için meşru müdafaa hakkı vurgulandı. Bu da çok önemli bir kısım. Yani G7 İran'a karşı yapılacak her türlü savunma operasyonunda bu ülkelere tam destek vereceğini dünyaya iletti ve diğer bir yandan İsrail basınından da bu haberden sonra önemli bir haber geldi. Özellikle Suudi Arabistan'la alakalı bir parantez açmak gerekiyor. Çünkü Körfez ülkeleri artık son uyarılarını İran'a yaptı ve İran'a karşılık vereceklerini de açıklamaya başladılar. Şimdi gelelim asıl bombaya. İsrail'in etkili gazetelerinden İsrail Hayom, ABD'nin Hürmüz Boğazı krizini çözmek için savaş genişletme ve bizzat İran topraklarına kara harekatı düzenleme seçeneğini masaya yatırdığını iddia etti. Hatırlayacaksınız, 28 Şubat Cumartesi sabahı düzenlenen operasyonda İran'ın dini lideri Hamaney ve üst düzey komutanlar öldürülmüştü. Gazeteye göre o günden beri savaşın durmayacağı, aksine daha da şiddetleneceği planlanıyor. Bir sonraki aşamada özellikle nükleer tesisler ve askeri altyapının tamamen kontrol altına alınması hedefleniyor. Bakın, buranın da altını çizmekte fayda var. Her ne kadar Trump hayır işte şu anda öyle bir plan yok, kara harekatı planından bahsediyorum, tartışmalarından bahsediyorum, işte böyle bir planımız yok olsa da zaten basına açıklamaları yapsa da aslında en güçlü şekilde güçlü gazetelerden, daha doğrusu global anlamda ölçekte bilinen gazetelerden kulis bilgileriyle birlikte bu iddialar yayınlanmaya devam ediyor. Haberdeki en kritik nokta ise şu: ABD'nin İran topraklarına yönelik bir kara harekatı saldırısı ihtimali her geçen saat artmaya devam ediyor. CENTCOM'un ağır bombardıman kapasitesiyle yolu açtığı ve İran'ın Hürmüz üzerindeki baskısını kırmak için büyük bir operasyona hazırlandığı belirtiliyor. Yani arkadaşlar, postal sesleri hiç olmadığı kadar yakın görünüyor. Ama şunu söyleyeyim, yani bu
kara harekatı olursa da, ki buna ABD ve İsrail mecbur kalacağı için yapacak gibi görünüyor. Çünkü bir Hürmüz Boğazı var ve bu boğaz aslında bütün dünyaya açılan bir boğaz arkadaşlar ve oradaki bütün dünyaya açılan bütün petroller aslında o boğazdan çıkıyor. Dolayısıyla baktığınız zaman hem Avrupa Birliği ülkeleri hem ABD için büyük bir tehdit oluşturmuş durumda. Peki Washington bu kara harekatı öncesi son hamlesini nasıl yaptı? Trump bir açıklama daha yayınladı arkadaşlar ve 48 saat süre verdi. Başkan Trump Truth Social üzerinden Tahran'a açık bir ultimatom verdi. Hürmüz Boğazı'nı 48 saat içinde hiçbir tehdit olmadan tamamen açmazsanız en büyük enerji tesislerinizden başlayarak her şeyi yok ederiz açıklaması yaptı. Aslında bu açıklama bile az önce ifade ettiğim gibi ABD ve İsrail'in mecbur kalacağı bazı aksiyonları alma durumuna sokacak gibi görünüyor açıkçası. Arkadaşlar Trump'ın bu restiyle beraber Ford uçak gemisinin de tam operasyonel hale geldiği açıklandı. Trump liderini etkisiz hale getirdik, savunmaları kalmadı diyerek psikolojik baskıyı zirveye taşımaya çalışıyor. Ayrıca Axios'un haberine göre Washington barış için 6 temel şart koymuş durumda. Uranyum zenginleştirmenin tamamen durması, Natanz ve İsfahan gibi tesislerin kapatılması ve Hizbullah gibi gruplara desteğin kesilmesi bu şartların başında geliyor. Trump yönetimi şu an Tahran'da bu kararları kimin vereceğini araştırıyor. Ancak sahada çatışmaların en az 2-3 hafta daha sürmesi bekleniyor denildi haberde vurgulanan ve diğer bir yandan Bakan Hakan Fidan'dan da çok önemli bir açıklama geldi arkadaşlar. Hakan Fidan da yapmış olduğu açıklamada Körfez ülkelerine dikkat çekip İran'a yanıt vermek zorunda kalabilirler ifadelerini kullandı son haberimizde. Ankara'dan gelen çok kritik bir uyarı var. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bölgedeki gerilimle ilgili çok çarpıcı bir analiz paylaştı. Fidan Körfez ülkelerinin İran'ın saldırıları karşısında artık sabrının sonuna geldiğini ve bir noktada askeri olarak karşılık verme zorunda kalacaklarına inandığını ifade ediyor. Bakan Fidan'ın analizine göre savaş 2-3 hafta daha sürebilir ve buradaki en büyük engel İsrail'in tutumu. Fidan, İsrail'in barış istemediğini ve ABD'yi sürekli manipüle ederek ateşkesin önüne geçtiğini özellikle vurguladı. Körfez ülkelerinin Riyad'daki toplantıda İran'a son uyarısını yaptığını hatırlatan Fidan, şu an müzakere yolunun kapalı olduğunu ancak kısa bir ateşkes sağlanırsa belki tekrar masaya dönüşebileceğini iletti ve belirtti. Yani arkadaşlar Ankara tüm tarafları itidale çağırırken en kötü senaryoya karşı da uyarılarını sürdürmeye devam ediyor ve sürecin ne kadar takipçisi olduğunu da aslında belirtiyor yapılan açıklamalarla. Evet, bugünkü tabloyu özetlemek gerekirse C7'nin Kürt bölgesi uyarısı, ABD'nin kara harekatı hazırlıkları ve Trump'ın 48 saatlik yıkım tehdidi, bir yanda Hamaney sonrası sarsılan bir Tahran, diğer yandan operasyon için gün sayan bir Washington var. Sizce bu 48 saatin sonunda dünya bir kara harekatına mı tanıklık edecek? İran o ağır şartları kabul edip geri mi çekilecek? Yorumlarınızı bu konular için yorumlarınızı bekliyorum. Hep beraber konuşalım. Fikirleriniz bizim için çok değerli. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Henüz kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı, bildirim zilini mutlaka tümü olarak işaretlemeyi ve son olarak sizlerden özel ricamızdır. Bu videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda veya yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.